Minimalist çok konuşuyoruz. Yani çok da kullanılan, yani benim de sevdiğim bir yapı. Ama bizim müşteriler bunu ucuz ama güzel olsun. Öyle bir şey değil. Minimalist olunca sanki ucuza geliyor. Çok ucuza geliyor gibi. Bizimkiler de havalı istiyorlar bunu. Ucuz. Ben minimalist istiyorum. Hayır, sen ucuz istiyorsun. Ama ucuz o değil. Üst kattaki mesela bu duvar komple kapalı. Neden? Kapı girişimle ana bahçemi aynı yere koymayı pek tercih etmem. Önce bahçe kesinlikle böyle bırakmaz. Çok düz. Değil mi? Çok düz. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Parazit filminin mimari ve iç mimari mekan analizini yapacağız. Bir mimar ve bir iç mimar olarak olumlu ve olumsuz tüm yorumları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Filmi izlemeyenler için videomuz mutlaka spoiler içerecektir. Bir spoiler alertimiz gelsin. İsterseniz hemen başlayalım. Filmimizde iki ayrı ailemizin evini inceleyeceğiz. Biri Kim ailesi, biri Park ailesi. Ve şu an biz sizlerle beraber Felaket Olanı'ndan başlayacağız. Kim ailesinden başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Sadece en üst taraftan ışık alan bir ev. Yarı bir bodrum kat. Filmi bana Şevval izletti. Ben izlememiştim. Ya 기정아. Çok büyük övgülerle. 야 윗집 아줌마는 아예 비타민 암을 거셨다고 들려. Tamamen yaşamak için, sadece ve sadece yaşamak için oluşturulmuş bir mekanı geziyoruz. 안 된다니까. 뭐야 그럼? 그 문자고 컨트롤 다 하는 거야? 그래요. Mutfakta şuralardaki küfleri görebiliyor musun? Şöyle film aslında sınıf farklılıklarını çok iyi bir şekilde anlatmış. O gelişme ve yükseliş bölümü olarak yani çok iyi bir şekilde kurgulanmış. Sahneler tamamen kurgu. Ama o havayı çok güzel bir şekilde bize vermişler burada. Zaten burası da Parkların Evi de tamamen set. Burada bir hazır bir mekan. Mimar ve iç mimardan destek almışlar mı? Bilgin var mı? Bir yapım yönetmeni, ayrı bir yapım yönetmeniyle çalışmışlar. Tüm mekanları oluşturan bir yapım yönetmeni var. Tamam, izleyelim. Wi-Fi bulabilmek için. Böcek. 여기 잡힌다. 진짜? 잡혔어? Yani basamakla çıkılan bir tuvalet. Evet. 커피나 푸지. Krallara layık bir tuvalet. Şimdi neden böyle bir tuvalet var? Şimdi oradaki kültürü iyi bilmemiz lazım bunun için. Evet. Hani yani büyük ihtimal şöyle bir şey var. Eksi kattalar. Giderler tabii ki logar kapakları o kadar aşağıda değil. Giderleri rahat verebilmek için burada tuvaletleri yükseltmişler gibi gözüküyor. Başka mantıklı bir açıklaması yok. Yani orada düz olsaydı da tuvaleti yere koysaydı ne değişecekti onlar için? Orada büyük bir alanda kaybetmişler. Muhtemelen gider yüzünden. Yani. Ve yönetmenin yaklaşımı da üniversite okurken kendisi de böyle bir tuvalete sahip bir evde yaşamış ve evet, oradan esinlenerek böyle bir tuvalette yapmış. Öğretmen içindeki tüm fakirliği buraya yansıtmış. Aynen öyle. Yani buradaki fakirlik meselesi falan değil arkadaşlar. Yani statü farklarını yönetmen çok güzel bir şekilde anlatmış, zaten göreceğiz birazdan. İşte. 그래서 정말 돈 10% 떼고 주겠다는 거예요 지금? Sokaktaki yaşamı görüyoruz şu an. 그래요? İkisi kattan mı çıktılar? Eksi kattan çıktılar. Ve yine rutubetler. 얼마나 한다고? 아 너무한 거 아니에요? 아 이거 Sokağın geri kalanında da aynı yaşam. 그렇게 간단한 Evet, şimdi bakın burada zaten eksiye doğru indikleri belli. Yani yol kodu dediğimiz bir kodumuz var. Onun altına iniyorlar. Tabii orada yol kodu var mı yok mu o kısımları Tabii set bilmiyoruz olduğu ama için burada önemli olan detaylar şu arkadaşlar. Şimdi biz de kafe yaparken eksi katları tuvalet olarak kullanmak istiyorlar. Özellikle sahil kesimlerinde, yani denize sıfır yerlerde tuvalet eksi kata indiğinizde gideri veremiyorsunuz. Evet. Bizde bunun farklı çözümleri var. Evet, bazı motorlar, bazı sistemler koyup o giderleri yukarı atabiliyoruz ama yine yukarı atıyoruz. Yani burada tuvaletin yerden yükseltilmesinin esas sebebi ama o olduğu da bir gözüküyor. statü gösteriyor. Tabii. Yani o motoru oraya koymak için de bir statüye sahip olmak, maddi bir güce sahip olman burada lazım. eksideki tuvalet yükseltmesi alt üstü ifade ederken aynen, bizim buradaki yapmamız tamamen ekonomik bir yani çözüm aynen. buradaki. Buradaki tamamen ekonomik, evet. Sokağa çıktığı yer burası. Evet. O zaten tam şurası. Yol kotuna çıkartmak istemişler tuvaleti.
Yani ufak detaylar ama çözümlemede, mimaride yani bilinmesi gereken önemli detaylardan biri. Evet. Artık park ailesinin evine geldik arkadaşlar. Zaten girişten belli oluyor. Şimdi kapı çok mu büyük değil mi? Onu göremedik ama. Evet, çok algılanmadı. Brüt beton. Yani çokça kullandığımız, benim de sevdiğim. Yeşillik. Çok dengeli kullanılırsa çok güzel sonuçlar veriyor tabii ama. Şöyle bir evin dışına bakalım. Evet. Şimdi fark ettiysen Bodrum kattan yol kotuna çıktık. Park ailesinin evinde de yol kotundan yukarı çıktık. Ya aslında o senaristin başarısı. Çok ince detaylar veriyor bunu anlatmak diyor için. ki yani evet bu böyle bir basamak. Aynen. Bunu gösteriyor bu şekilde. Evin mimari tasarımı hakkında da biraz konuşmamız lazım. Tabii daha ileride daha detaylı da göreceğiz ama gördüğünüz üzere ahşap, cam ve brüt beton kullanılmış. Ve geniş pencere açıklıkları var. Şimdi burada aslında yani doğal bir malzeme kullanılmaya çalışmış dengesi ama şimdi çok olmamış. Çünkü ön mekan çok eksik kalmış. Yani ön cephe çok beyaz eksik değil mi? kalmış. Çok brüt Çok beton. beyaz. O tonlamalar çok sönük kalmış. Tamam, nötr renk paletinde bunları uyguluyoruz. Ama çok iyi dengeli olması lazım. Yani cephe tasarımında yani üst katta bir sıkıntı var. Yani o denge sağlanamamış. Burada şöyle bir şey söylemem lazım. Burası da set. Ve arsayı yönetmenler özel olarak seçerek Burası komple burayı set mi? bulmuşlar. Burası komple set. Ve hatta üst kat aslında yok. Oraya mavi bir geçiş yapmışlar ve sonrasında onu visual efektle eklemişler. Yani üst katın olmadığı. Üst kat aslında bence burada da yok. Benim nezdimde burada da yok. İşte orada yani üst kat komple set, tamam, yeşil perde ve mavi perde bunlar kullanılıyor. Ya bana sorsan güzel yapılmış bir sahne. Evet. Yani gerçek bir mekan derdim buradan baktığımızda. Evet. Yüzüklerin Efendisi'nde de bütün mekanı yani yeşil perde kullanmışlar. Adamlar komple seti yapmışlar. Yani orada gerçekten tüm ustaların işçiliği var baştan sona. Kesinlikle. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerini incelediğimiz videomuzda kartlara bırakıyor olacağız. Bu arada bu set görüntülerini de şu an ekrana koyuyor olalım ki arkadaşlar da rahatlıkla görsünler. Çünkü gerçekten bayağı bir mavi perde olayı var. Görelim. Ya orada zaten bir kopukluk var. Var, evet. Bakımlı bir bahçe. Ve aslında burada da bir yeşillikleri de buraya koyarak aslında bir mahremiyet de sağlanmış. Şimdi şöyle, ben bu bahçeyi kesinlikle böyle bırakmazdım. Çok düz, şahsi değil mi? Çok düz. Ya ben oraya neler yapardım. Evet. Ama tabii yani tarz meselesi, zevk meselesi. Bazen müşteriler sizin çok doğru bulduğunuz çözümleri bile zevk ve tarz olarak istemeye biliyor. Onların istediğini yapmak zorunda kalıyorsunuz. Biz hani kendi ve aslında biz burada mimari ve iç mimari disiplinlere göre yorumlamaya çalışıyoruz. O yüzden yani zevkler ön plana çıktığında çok daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Yani sizin de ya bazen müşteri istekleri gerçekten bu disiplinlerin önüne geçtiği için yani böyle durumlar olabiliyor. Benim için bahçe kesinlikle böyle bırakılamazdı. Kötü mü? Değil. Ama kesinlikle bana hitap eden bir durum değil. Evet. Yani bakımlı görünüyor. Zaten suları da açık. Mesela zemine böyle çok doğal taş bloklarını yerleştirmişler. Yani oraya böyle bir taş örmemişler yani. Ya buradan bakıldığında mekan minimalist bir düzende kurgulanmış gibi gözüküyor. Evet. Yani dengeli. Yani ben cephe olarak yani cephedeki o hareket olarak ben bir sorun gördüm. Yani genel anlamda çok büyük bir sıkıntı yok. Yani şu minimalist yerler, sağa sola döşenmiş aydınlatmalar, gece görüntüsü varsa belki bakarız. Yeşillikler, yani o mahremiyet, artık mahremiyet mi yoksa yine orada bir statü farkından dolayı mesela ikinci katın sonradan eklenmesi bir statü gereği mi? Mesela onlar tabii yönetmenin de kendi nezdinde yorumladığı detaylar. Ne bakacak? Bakalım, inceleyelim. 저울이 너무 좋아요. 옛날보다 좋아요. Bir hizmetçi açtı kapıyı. Yani brüt betonlar çok önemli. Yani ahşap ve brüt beton, cam, her yerde bunu görüyoruz. Ve geniş kocaman. Güneş ışığından maksimum bir şekilde yararlanıyorlar. Şimdi benim kesinlikle sağa sola koymayacağım detaylar. Değil mi şunlar? Şunlar yani o detayları koy. Şimdi şöyle genelinde bir doğal malzeme hakim. Brüt beton olsun, ahşap dokusu olsun, cam malzemeler olsun, geniş açıklıklar. Yani orada altın desenler ve aydınlatmalar, girişte de bunu gördük zaten.
Kesinlikle benim tasarıma eklemeyeceğim detaylar, yine dipnot düşüyorum. Bunları hep söylüyoruz. Yani bazı detayları, yani iç mimar olarak da doğru bulmasam da yani müşterinin zevkinin önüne geçemiyorsunuz. Yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen alışkanlıklı. Yani alışkanlık. Yani bu bir set. Yani belki doğru kurgulan, belki gözlerine öyle hoş geldi. Hani biz o kelimeleri çok kullanmayız ama evet, yapımcı olarak gözlerine hoş geldi. Ama benim tercih etmeyeceğim. Ya şu girişteki kurguya tercih etmeyeceğim. 2 ayrı detay. Yani nervli camlar hakim. Ya orada bir mahremiyet, hani her gelen içeri görmesin diye orada yarı saydam bir alan oluşturmuş. Kullandığımız detaylar. Evet, şimdi iç mekana girdik ama. Evet. Yani şimdi gördüğümüz kadarıyla evet, minimalist bir hava hakim. Ya, ama alanlar aşırı boş. Tamam. Yani bu bize tercih meselesi olabilir. minimalist bir havanın yakalanmak istediğini gösteriyor. Ama burada en büyük sorun girer girmez benim gördüğüm, bakın, en boy dengesi. Şimdi güzel bir açıklık var. İçeri ışığı almak istiyoruz. Evet, ama bu kadar geniş yüzeye o tavan alçık kalmış. Şimdi o girişteki dar mekanda tavan yüksek gibi gözükebiliyor. O algıyı bozmamış. Ama böyle geniş bir alana girdiğimizde bakın hemen tavan nasıl basık. Mobilyalar sanki çok olduğundan büyükmüş gibi. Mobilyaların sırtı da çok uzun olabilir. Uzunmuş. Ya uzun olsa bile yani işte dengede bir sorun oluşturmuş. Ama burada tabii ki cephenin uzunluğu, yüksekliğin daha dar kalması, yani burada olumsuz bir hava oluşturmuş. Bir geri gelir misin? Çok az. Tamam. Şimdi girişe o altın varaklardan koyacağımıza şöyle daha dengeli bir şey koysak benim için daha kafiydi. Evet. Çok daha dengeli olacaktı. Onun yerine yeşillik bile koysaydık yine dengeli. Çünkü brüt beton çok güzel ton olarak da, dengeli olarak da kullanılmış iç mekanda. Şu ana kadar gördüğümüz yerlerde. Oradaki mesela style'leri çok güzel duruyor. Evet. Brüt betona yakışan bir şeydir zaten. Neden altın? Neden altın gerçekten? Yani. Mesela burada da 2 tane beyaz brüt beton alanının arasında siyah bir geçişle üst katı da vurgulamışlar. Bu da ince bir dokunuş olmuş. 여기 앉아서 좀 기다리세요. 사모님 오시고 올게요. Onlar Pinterest'ten almışlar galiba. Yani yine açık alanlar nasıl vurgulanıyor? Yani alınabilecek her yerden ışık alınmaya çalışılmış. Yemek masasının arka tarafında köşe bir cam var. Mutfağın hemen tepesinde bir cam var. Zaten kapı tamamen cam. Evet. Ya doğru kurgulanmış yani ışık olarak bizim de yani çalışmalarımızda kullandığımız detaylar. Ya şimdi sağdaki masanın sadeliği, yani tamamen minimalist bir hava kullanıyor. Yani dolapların o gömüldüğü alan ve etrafında herhangi bir şeyin olmaması, yani minimalist bir havayı yakalamaya çalışmış. Yani arkaya çıkılan cam bile çerçeve ve sade cam, hiçbir detay işlenmemiş. Yani güzel detaylar. Burada denge diğer tarafa göre daha iyi yakalanmış. Tavan daha yüksek, fark ettiysen burada. Mutlu bir aile tablosu. Evet, o köşe camdan şu an bahçeye bakıyoruz. Güzel detay. Belki burası hani çocuklarla falan kullanıldığı bir yer. Hani mutfaktan direkt hani hakimiyet alanı var burada. Üstten bahçeye bakıyor. Hakimiyet var. Evet, hani belki çocuklarını rahat kontrol etsin diye. Orayı rahat göreyim diye. Güzel bir detay. Yani çok dengeli. Evet. Yani buradan daha dengeli. Şimdi arkadaki mutfağın, yani o staliçenin, şuradaki koltuğun, ama yani yine o altın orada. Bir koymuş yani onu. Çok batıyor. Biz bunu iç mimaride evet odak noktası olarak yapıyoruz. Yani kullandığımız bir şey. Ama bu doğru tercih değil. Yönetmenin de şöyle bir açıklaması olmuş, aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Diyor ki ben mimar değilim. Evet. Ben diyor onlar gibi yaşam alanı tasarlayamam ama ben de açıları ve duyguyu kontrol etmek zorundayım. Yani tabii ki yanlış tercihleri olabilir ya da göreceli olarak yanlış tercihleri olabilir ama şu an mesela bu açıda o dengeyi yakaladığını görebiliyoruz. Ya danışmanlık alsın. Ya filmlerde birçok kişi mimar ve iç mimarlardan danışmanlık alıyor. Olmayabilir zaten. Herkesin meslek grubu farklı. Danışmanlık almış. Evet, açıları çok iyi kullanıyor. Hayal ettiği açıları yansıtmayı hani başarılı yaptığını söyleyebiliriz. Doğru kullanıyor ve bak oradan da merdiven varmış kod farkıyla aşağı iniyoruz. Yine yetmemiş yalnız. Oradan aşağı iniyor. Evet, salona yine de yetmemiş yükseklik. Şimdi olmayan ikinci katımıza çıkıyoruz. Yani ikinci kat. Orada komple set o zaman. Evet.
Aşağıdan komple seti kurmuş adam. Yani güzel, dengeli. Yani hep doğal doku. Yukarıda ahşap detaylar. Bazı noktalarda brüt betonlar daha geniş kullanılmış. Sol tarafta da daha dar ince detaylar kullanarak. Yani bunlar birbirini dengelemiş. Çok basit detaylar gibi gözüküyor. Yalnız iç mimaride denge yakalamak zordur. Burada güzel bir denge var. Lavabo hariç. Lavaboyu şimdi gördüm. Evet. Lavabo hariç. Belki buradaki lavabo detayı kültürel bir şeydir. Çünkü biz böyle açık bir yere lavabo koymayız aslında Türk kültüründe. Koymayız. Ben oraya koysam bile o lavaboyu koymam. Yani öyle tabii bir şey. bir de öyle bir durum var. Şimdi bir tarafa bakıyorum. Çok güzel dokunuşlar var. Bir yerde hani bunu yapan bunu yapmaz diyorum. Evet, öyle noktalarda çıkıyor. Ya belki de hayalindeki evi yapmak istemiş. Belki de. Evet, bak hep brüt beton. Ahşap cam. Mesela aşağıda cam dokuları daha fazla gördük. Evet. Burada kapıları mesela ahşap tonda kullanılmış. Yani hangi malzeme olduğunu tam yani net gözükmüyor, seçemiyorum ama ahşap tonda. Girerken tavanda dikkat edelim. Ahşap çıtalar var ve lineer bir aydınlatma. Ahşap kapıyı koyduğu yerde yukarıyı brüt betonla devam ediyor. Boğmamak istemiş. Güzel de yani dengelemeyi iyi yapmaya çalışmış. Bazı noktalarda işte mesela solda da yine camı kullanmış. Evet. Buzlu cam. Yine orada belki duş, belki hamam, bilmiyoruz. Mahremiyeti korumak adına bir şey yapıldığı belli. Ama oradaki lavabo olmuş. Mesela şimdi burada daha net görüyoruz lavaboyu niye koyduğunu. Belki orada duş var, belki hamam var. Oradan çıkınca bir el yıkama falan. Oraya niye koydu tartışılır. Bilmiyoruz mimari planı tam olarak. Ama yine de bir kapatılsa mesela ben burayı böyle kapalı görsem daha mutlu olurdum. Yani mesela şimdi alt kısmında... Hani bu lineerlik bozulmasa daha mutlu olurdum sanki. Alt kısımda hani her yer açık. Evet. Sen de biliyorsun ki çizerken müşteriler senden benden kapalı, hiç gözükmeyen de isteyen oluyor. Aynı o şekilde açık isteyen oluyor. Daha da açık isteyen oluyor. Tabii ki. Bu tamamen ihtiyaca göre. Kiminin mahremiyet dengesi daha fazla oluyor. Daha çok kapatmak istiyor. Kimisi zevkten daha çok kapatmak istiyor. Zevki öyle olduğu için. İşte bu detaylar tamamen müşterinin ihtiyacına göre şekillenecek detaylar. Çocuğun odası. Çocuğun odası. Evet. Ya burada modüler detaylar hakim. Hani Tabii. bir dengeden daha çok hani çocuğun beğenebileceği Ya da detaylar. çocuğun ulaşabileceği şekilde. Yani ulaşabileceği dolaplar, şekilde. Masası. Evet. Biraz dağınık. Dağınık. Yani biraz salaş. Yaşanmış yani. Çocuk yaşıyor orada sanki Yani gerçekten. salaş bir şekilde tarımsal çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Bu çocuğu engelleyebiliyor. Ama çocuk odalarında daha çok çocuğun ergonomisi yani daha ön böyle planda sıkmamaya olabiliyor. çalışıyoruz. Nasıl rahatsa o şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. 어머님은 나가시고 Tabii ki o kadar masa varken yerde resim yapıyoruz. 저는 학부모와 절대같이 수업 안 합니다. 아 그래도 오늘 첫날인데. Şimdi işte az önce dediğimiz olaya geliyor. Çocuk nerede rahatsa orada yani. 밥가송 Evet. Mutfağın karşıdan. Az önce tam adayı Yemek falan da göremedim. masasından şu an tam Evet. karşıya doğru bakıyoruz. Mutfağın biraz detayları belli oluyor. Zaten evde farkındaysan genel olarak aksesuar kullanımı çok az. Sadece burada bir odak noktası oluşturulmaya çalışmış. Kullanılırken malzemeler, tüm detaylar. Yani zemin bile gri seramikten yapılmış. Ama orada bir odak noktası var. Bu film için de önemli bir nokta olduğunu aslında ufaktan Yani hissettirmeye başlıyor. Evet. Çünkü şu kenardaki niş kullanımına bakarsan orada bile sadece 2 tane küçük bir aksesuar var. Ama burada gerçekten evet bir şeylerin anlatılmaya çalıştığını hissediyor gibi oluyoruz. burası gerçekten. önemliyim diyor. Yani. Evet, burası diyor ki burada bir şeyler olacak. Aha. Burada da bir bodrum katımız var. Ya, tamamen işlevsel. İşlevsel. Burada herhangi bir durum söz konusu değil. Yani 매실청 2개 타서 bu tarz yerlere hep ihtiyaç olunuyor. Yani Tabii ki. çoğu müşterimiz bunu anlamıyor. Her yere bir oda koyma peşinde. Şunu da yapayım. Hayır. Şöyle bir alan hayat kurtarıyor. Biz az önce mutfaktan içeri girdi. Depoya inmediğimiz kısımlarda hani tek yüz olan yerlerde yine bunu kullanıyoruz. Mutfağın içinden ayrı bir odaya geçiş veriyoruz. Dışarıdan tabii dolap gibi gözüküyor. Çünkü kiler yani bir ardiye alanına mutfakta çok ihtiyacımız oluyor. Hele ki böyle bir büyük metrekare olarak metrajlı yapılarda bunu kullanıyoruz. Böyle alanlara da çok ihtiyacımız oluyor. Çünkü evin ıvır zıvırını bir yere atmak zorundasın. Tabii bunu sadece mutfağın alanı olarak da düşünmüyor bazıları.
Yani neler koyuyorlar? Evet, bak ütü masası da var ütü mesela masası yan var, tarafta. Aynen. Arka tarafta tamamen düzenli bir kiler alanı oluşturulmuş. Herhalde orada çamaşır makinesi gibi detaylar. Deterjanlar Aynen, vesaire. 언니는 학교 가니까 Ya, çok dengeli. Evet. Oradaki minimalist aydınlatma bile Yani dengeli. Yani gerçekten güzel. Hani oradan böyle bir sabit duruyorsa bir fotoğraf alsak hani Pinterest'lik bir dediğimiz fotoğrafa dönüyor. Ama bu dengeye arkadaki yeşillikler etkisiz kaldı. Ya bonsai ağacı gibi bir ağaç koysa. Tabii hem daha kalın gövdeli kalın gövdeli ve daha yoğun yeşillikli. Yani yaprakları da daha kalın yeşillik olabilir. Ya bu kadar etkiliyor mu diyenler olacaktır. Etkiliyor arkadaşlar. Yani o dengeyi sağlamak için. Bunların hepsini düşünerek yerleştiriyoruz zaten yaptığımız mekanlarda. 박 사장 누구한테? Ben minimalistim diyor. Evet. Bu kadar basit yani. Evet ve doğru noktalarla diyor. Ama burası bir ıslak hacim gibi hissettirmiyor mesela. Evet, hissettirmiyor. Odanın içerisinde konulmuş bir kutunun içerisinde sanki küvet. Evet ve ama şunu söyleyebilirim. Ergonomik değil. Değil. Yani bazı görüntüler hoşunuza gidebilir. İşlevsel olarak hiç çözümsel değil. Yani ben şunu kendime kesinlikle yapmam. Müşteriye de uyarırım. İstiyorum diyorsa okey, tamam. Şu görsel çok güzel. Ama güzellik benim ergonomimi bozuyorsa ben onu yapmam. Ama isteyen oluyor, yapıyoruz. Şu televizyonun konumu bile yani burası biraz yani yok be. Yani o kadar böyle güzel noktalara yerleştirilmiş şeyler gördük ki o televizyon orada tek başına durunca insan bir yalnız hissediyor. O televizyon orada biraz yalnız kalmış gibi. Mesela sağ tarafta yine bir mobilya kısmı var. Daha çok kahve köşesini andırıyor gibi. Yani burada bir banyo hissiyatı aradım ben. Çünkü normal bir odanın içerisinde bir küvet konulmuşçasına görünüyor. Şu an öyle gözüküyor zaten. Çünkü seramikler de evin zeminindeki seramiklerle aynı devam ediyor. Belki de mesela yatak odasıyla birleştirdiler ama yine de tam olarak çözüm bu değil. Görsel olarak evet belki ama tam olarak çözüm bu değil gibi. 이주가래 정말 잘하는 아줌마입니다. Onu da masaya koyuyor. Yanında bir tane masası var. O da küvetin yanına çok güzel eklentilerle onun tasarımın devamı şeklinde oraya konulacak şeyleri ayarlayabilirler. Şimdi küvetteki ergonomi şimdi koyuşundan da belli. Şimdi o. Evet, rahat koymuyor. Koyamıyor zaten. Çünkü o normalde daha yüksek olmalı. Evet. Şimdi, küvette normal yani koltukta oturur gibi hareket edemezsin. Yani bu detaylar önemli. Oradaki şu an ergonomik olarak tüm detaylar bence yani ayağa kalktığında bile o arkadaki büyük ihtimal artık duş jeli olabilir, sabunlar olabilir. Konulduğu yer de ergonomik olarak doğru değil. Nereden bakıyoruz? Bir, küvetin boyundan hiza alıyoruz. 2, yanındaki masadan hiza alıyoruz. Tamam, 3, şu zaten soldaki masa 70-75 santimdir yüksekliği. Ergonomik değerler doğrultusunda diyorum. Ona göre bile ora 110'un da üstünde. Yine doğru değil. Yani nasıl uzanıp alacaksın? Yanlış detaylar. 나 계속 쓰시죠. Şimdi garajdan eve çıkıyoruz. Tamam. Olay her ne kadar başka olsa da benim gözüme başka şeyler batıyor. Mesela merdivenden çıktım. Merdivenin yanında hemen bir açıklık görüyorum. Muhtemelen o açıklığın altı kiriş. Kirişin devam etmesi gerek. Ama benim merdivene ışık almamamı gerektirmiyor bu durum. Hemen buradan bir tane pencere açarak buraya da doğal ışığı net bir şekilde almayı başarmışlar mesela. Işık alımı için yapılan cephedeki estetikler doğru çözümler. Evet. Onu demeye çalışıyoruz. Zaten evin genel düzenini fark ettiysen hep yatay üzerine kurgulanmış. Evet. Yani bu evi daha küçük yapsan 4 kata da çıkar bu ev. Ama daha yatay olarak kurgulanmış. Onun için de bazı yatay camları görüyoruz. Dediğim gibi dış mekanda estetiği sağlamak için de yapılmış bir durum olabilir. Yani şuradaki korkuluğu bile tam devam ettirmeden alt tarafa cam koymuş. Dengelemiş. Yani buradan direkt baktığın zaman odayı da görebiliyorsun. Yine arkada altın detaylı bir aydınlatma var. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Gündüz vakti bile arkayı öyle bir tasarlamışlar ki buradayım diyor orada bir şey, tamam mı? Yani şu bir gerçek. Bu kadar ışık vuran bir yerde arka plandaki o ışık o kadar kuvvetli vuramaz. Evet. Vurdurtabiliriz
Ama bu defa ürünler arka plana düşer. Şimdi biz orada neyi vurgulamak istiyoruz? Detay olması gerektiğini vurgulamaya çalışmış yönetmen. Aslında kurgu bakımından doğru bir detay. Burada şimdi dengeyi sağlayacağım diye hep aynı tonları kullanırsak en sonunda bir dengesizlik ortaya çıkar. Yani bir yer patlar. Tam zemin gri. Tamam. Orada güzel bir odak noktası. Yani tezgah siyah. Bir de artık gri bir malzeme, bilmiyorum. Üzerine lake veya akrilik bir boya atılmış. Parlak akrilik boya atılmış gibi gözüküyor. Şimdi burada dengeyi arkadaki tabureleriyle dengelenmeye çalışmış. Olmamış. Burada tam tersini yapması lazım. Çünkü zaten orada bir hareketli bir cephe var. Evet. Tamam. Tabure orada olabilir. Ona bir şey dediğim yok. Ama bu taraf zaten yeterince sade. Bir de karşıda gri. Yani tamam, zeminde gri. Karşıda sağlı sollu brüt betonlar var. Yeter. Burayı da birazcık patlatalım. Odak noktasını burada bence adaya vermeliydi. O denge sağlanamamış oldu. Arda burasının o ahşap tonu arka plandaki alanla da tutmuyor gibi. Özellikle aynı çerçevede göreceğimiz için o arka plandaki ışıklı Bodrum kata indiğimiz alanla da çok tutmuyor gibi. Ya belki hazır almıştır. Film olabilir. Belki hani yetişmedi. Yani onlar olmuştur. Film kurgusu için oraya odaklanacağım olarak, diye. Evet. Mantık olarak mantıklı ama böyle bir... Burada genel mimari tasarım bozmuş. Onu demek istiyorum. Evet. Kim ailesinin artık Park ailesinin evine yerleştiği bir andan. Şimdi burada artık dış cepheyi daha rahat görebiliyoruz aslında. Şimdi burada baktığımız zaman yine o geniş pencerenin vurgulandığını görüyoruz. Kapı girişi sağ tarafta. Zaten videonun başında görmüştük. Şuradaki taş yoldan içeri doğru girmiştik. Yani kapı girişiyle ana bahçemiz aynı noktaya bakıyor. Yani tabii aile tercihine göre değişmekle beraber çoğu aile ve ben de öyle olmak üzere aslında kapı girişimle ana bahçemi aynı yere koymayı pek tercih etmem. Bu kadar mahremiyet düşünülen bir yerde değil mi? Dışarıdan gelen birinin içeri girerken ben belki orada uzanıyorum, bir şey yapıyorum. Bahçe çünkü hani arka bahçesi olsa anlayacağım. Okey, ona okey. Ki yine videonun başında söylemiştik, biz bu bahçeyi bu şekilde de kurgulamazdık. Burada neler olurdu. Madem ki bu bahçeyi bu şekilde kurgulayacağız, yani bu ev bu konumda olacak ve bahçe bu şekilde buraya bakacak, o zaman ben evin yatay mimarisini burada sola doğru ilerletir. Bu bahçenin kullanımını biraz daha arttırırdım. Çünkü şu an evin yatay kısmı ileri doğru ilerliyor. Yani bizim şu an baktığımız açıda karşıya doğru ilerliyor. Yani bu şekilde kurgulansa belki daha iyi olabilirdi. Ara ara vurguluyoruz tabii de yine vurgulayan biz bunları iç mimari ve mimari disiplinlere göre vurguluyoruz. Tabii ki. Burada esas kültürel farklar da var. Çok önemli. Şimdi bizce doğru değil. Evet, oradaki ihtiyaca, isteğe göre bile doğru olabilir. Ama genel kurgusal olarak her yeri mahremiyet dengesine almış bir mekanda yeşillikler, ağaçlar, üst kattaki mesela bu duvar komple kapalı. Neden? Şimdi onu belki de ihtiyaç gereği veya duvar ihtiyaç oldu, onu bilmiyoruz. Mekana göre yapılan bu hareket doğru değil gibi gözüküyor. Görünüyor. Zaten üst kattaki dengesizliği burada bir tık daha iyi görüyoruz. Zaten gerçek değil. Zaten gerçek değil. Yani. O yüzden onun olmasını da film olduğu açısından normal karşılayalım hadi. Ama burada üst kat özellikle daha farklı bir detay istiyor görünüyor. Burada da o sınıf farklılığında eğer bu insanlar burada yaşasa nasıl otururdu? Şimdi bakarsan zaten koltuk var ama hanımefendi yine yere oturuyor. Beyefendi de öyle. Sadece kız yukarıda. Oturduğun zaman zaten yönetmen özellikle televizyon koymamış bu arada. Tamamen o bahçeyi çerçeve şeklinde görmek istemişler. Televizyon her zaman tercih edilmiyor. Yani şimdi bizim de sarladığımız bir bağ evi var. Belki izlerken yüklenmiş olur, belki bilmiyorum. Linkini de bırakırız şuralara. Orada da biz yani televizyon kullanmamayı tercih ettik. Neden? Müşteri o şekilde istedi. Burada da zaten alan hakimiyetini almış. Yani ben burada oturan kişi evet bahçedeki bütün ama ben burada esas bahçeyi değil. Çünkü ileride hemen kapadan ağaçlar var. Gökyüzünü izlemek için bunu yaparım. Burada açı kurgusal olduğu için sanki gökyüzü gözüküyormuş gibi duruyor. Normalde o en boy dengesinde o gökyüzü gözükmez. Şimdi yönetmenin de burada bahsettiği aslında bu tip yaşam yerlerinin Kore'de olduğunu ama
sokağa tamamen su bastıracakları için bu seti de tamamen kendilerinin yaptığını söylüyor. Burada şöyle bir eleştiri yapabiliriz. Daha çok kentsel bir eleştiri olabilir. Yani çarpık kentleşme hakim. Yani, Evet. hani herhangi bir düzen denge yok. Yani bir altyapı yok. Yok. 오늘 점심에 시간 되시나? 아니 오늘 집에서 다솜이 생일 번개하려고. 아 생일 파티를 하는 건가요? 선생님도 아시지만 다솜이가 너무너무 좋아할 텐데. Ya yine minimalist bir hava hakim. Yani Evet. sadece düz bir ahşap kaplama da olabilir, göremiyorum. Bir de düz bir çerçeveli. Aynen. Aynı. Aslında şeyler bile, kadının kullandığı eşyalar bile çok minimalist. Evet. Yani normalde orası öyle olmaz. Boydan boya böyle makyaj malzemesi olur ama onu bile çok minimalde kullanmışlar. Çünkü amaç o değil çünkü. Şimdi minimalist çok konuşuyoruz. Yani çok da kullanılan, ya benim de sevdiğim bir yapı. Ama bizim müşteriler bunu ucuz ama güzel olsun. Evet. Öyle bir şey değil. Hani minimalist olunca sanki Ucuza geliyormuş çok gibi. ucuza geliyor gibi. Bizimkiler de havalı havalı söyler bunu. Ucuz. Ben Ben minimalist istiyorum. Hayır, sen ucuz istiyorsun. Ama ucuz o değil. Gayet de para harcanarak da minimalist bir hava yakalanabilir. 다 연어 스테이크 맛있는 거 실컷 드시고 가세요. 1시에 들어올 테니까 그때까지 오시고. Burada sınıf ayrımını çok net görüyoruz. Evleri sular altında kaldığı için bir spor salonuna sığınmış bir aile var. 엄마, 생일 번개. 저에 대해 어제도 너무 고생하고. Ha, bak şimdi tam geçerken durdu ama rose gold ya da bronz detay tam okunmuyor. İşte ilk girişteki Altın kısmı, detaylar. altın detay yerine bunu koysak buradaki brüt beton dengesini daha iyi sağlıyor. Doğru. Şimdi burada renk faktörü çok önemli. Bazı ahşaplar çok yakışıyor. Onu da gördük. Mesela mutfağın masasındaki o ahşap oraya hiç uymuyor. O yüzden aynen öyle çiğ kalmış diyelim. Ama genel renk dengesine bozan detaylar. Bu daha dengeli olurdu koltukta da. Şimdi arkadaki ahşap detaylarla yatağın o başlığı ve sağdaki soldaki o komedi niyetine kullanılıyor büyük ihtimal veya dekor ya da tasarım amaçlı da konulmuş olabilir. Bilmiyorum. Güzel bir dengeyi yakalıyor işte. Burada renk geçişleri, yani renklerin uyumu, odak noktası ve vurgulanması istenilen noktayı renklerle, bazen ürünle, bazen buradaki gördüğümüz geçişlerle sağlayabiliyoruz. Burada da yine dengeli bir yapı var. Benim burada beğenmediğim kısım şu soldaki şifonyer. Yani Çok boş değil mi? çok boş. Yani şöyle tamamlanmamış gibi hissettiriyor. Aynen, şimdi zemin ahşap, o da ahşap. Dengeyi çok zor sağlıyorsun Zaten böyle duvarda şeylerde. da kullanmışsın. Yani tamam, yeter, bir yerde de bırak. Kullanacaksan da o kadar yoğun kullanma. İşte bunlar da artık burada minimalist yapıya yakışmayan detaylar ortaya çıkıyor. Abartmamak lazım. 이쪽 돌아야 되지 않나? Şöyle bakınca aynı şifonyer işte burada çok eksik kalmış gibi hissettiriyor. Komple eksik aslında. Oradan Evet, bakınca yani da. sanki yeni taşınıyorlarmış da onu oraya koymuşlar gibi hissettiriyor. Şimdi işte minimalist havayı her yerde yakalamak kolay değil. Tabii ki. Şimdi burada da onun zorluğunu görüyoruz. Yani kabul edilebilir şeyler olabilir bazen. Evet. Ama şimdi şu alana, hele ki o mutfağın salondan bakarken ki yakaladığımız o açı, yani oradaki dengeyle buradaki arasında dağlar kadar fark var. Buradaki giyinme odasıyla yatak odasında yine perdelerle kapatmışlar. Şu an perdeler açık. Ama muhtemelen perdeyi de bu şekilde Yönetmenle kapatan görüştün herhalde. biliyorsun. Olabilir. Şurada da cam hakem bir alan var. Asansör gibi çarptı gözüme de. Ben biraz daha belki yaklaşırsa görürüz. 그 베이커리 꽃집. 근데 내가 김선이라고 벌써 통화했어. Yine arkada büyük bir yeşillik kullanılmış. 퍼펙트. Yani giyinme odası tam olabilir. Evet, standart bir giyinme odası aslında böyle bir ev için. Ya bu şunu diyemiyoruz. Ya doğrusu bu. Tamamen işlevsel. Tabii ki. Hangi kıyafetten ne kadar var? Yani bunları tek tek kurguluyoruz. Çizimlerde tek tek ölçeklendiriyoruz. Kapaklı Evet, yapmak onu istediğimiz söyleyecektim oluyor. ben de. Yani böyle yapmak Bazı müşteriler istediğimiz oluyor. tamamen kapalı olsun istiyor kapaklar. Bazıları tamamen açık plan tercih ediyor böyle giyinme Bazısının odalarında. çantası gerçekten çok oluyor. Bazısının ayakkabısı çok oluyor. Yani Bu dolapları ona göre kurguluyoruz her zaman. Müşterimizle oturup onu o şekilde kurguluyoruz onunla beraber. aynen şu olabiliyor bazen. Bazen ihtiyaç işlevselliğin önüne geçebiliyor.
Kıyafet böyle mi seçilmeli, böyle mi seçilmeli? Bu daha doğru. Al işte ihtiyacını al. Tabii. Tamam. İhtiyaç fazlasına ne gerek var? Gayet işlevsel. İşlevsin. 그런데 다 Ya, 꺼내서 mutfağın her açısını doya doya kullanmışlar. Kamera açıları zaten dengeli, yani yakalamak istediği açılar. Buradakileri de daha iyi gördük. Ve asıl olay sığınak. İşte buradaki şeyin sebebini burada anlıyoruz, yani o vurgunun mutfaktaki. Yani sığınağın da bir noktada aslında kolay ulaşılabilir olması gerekir. Eğer sığınak kendi amacına uygun kullanılacaksa ulaşımın kolay olması gerekir. Burada deli gibi merdivenlerden aşağı iniyoruz. Çünkü dediğim gibi filmin amacı biraz farklı tabii ki. Sığınağı normal yapıyoruz böyle. Burada bir yaşam daha kurgulandığı için buradaki yaşamda ergonomi zaten sıfır. Zaten parazit bir yaşamdan söz ediyoruz filmde olduğumuz için de. Beyefendi kesinlikle bir güneş ışığı görmeden burada yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Muhtemelen karısının yardımıyla. Burada da bunu görüyoruz. Filmin genel olarak mekanlarını yorumlayacak olursak mimari yapıda o brüt beton, ahşap ve camın iyi kullanılmaya çalışıldığını çok net görüyoruz. Bazı eksikler olduğunu söyledik. Onu da zaten videomuzun içerisinde aktardık sizlere. Cephe olarak daha estetik bir algı yakalanabilirdi. Özellikle yukarıda da bir visual effect kullanıyorsak orayı çok daha iyi kurgulayabilirdik aslında. Ki estetik açıdan elinde olan bir şey yani. Evet, çünkü mavi şeyi geçtin oraya. Yani, modellenip konulacak, yerleştirilecek. Çok daha farklı ve çok daha estetik bir kurgu yakalanabilirdi mimari açıdan parkın evinde, park ailesinin evinde. İç mekan olarak olaya bakacak olursak tasarımsal olarak çok dengeli kurgulanan noktalar var. Yani tamamen bir minimalist bir tasarım anlayışı hakim. Modern bir hava var. Ve iç mekandaki malzeme seçimi genel anlamda dengeli. Kusurlu kısımları zaten söyledik. Minimalist yaklaşım çoğu noktada doğru vurgulanmış. Açılar çok doğru belirlenmiş. Aynen. Çekim açıları çok doğru belirlenmiş. Gayet başarılı. Şimdi yönetmen açı ve kurgu olarak olaya bakacaktır. Tabii ki. Onun işi o. Yani onun işi o. Yani bizim de olayın tasarım, ergonomi. Yani birçok etken var, birçok disiplin var. Yani bizim esas amacımız iç mimari derken, yani veya mimari derken yaşam alanları tasarlamak. Şimdi biz de olaya bu yönden baktığımızda bizim kendimizce doğru bulduğumuz kısımlar var. Yönetmenin de kendi işinden dolayı doğru bulduğu kısımlar var. Çok göze batan detaylar değil. Yani Kim ailesinin evini konuşmaya çok da gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Ya o senaryo gereği doğru kurgulanmış. Evet, doğru. Bir şey dedik yani hani çarpık kentleşmenin ve düşünülmeden yapılan bir altyapı sistemi. Bunlar da alanımızla ilgili şeyler olduğu için evet, orayı da dikkat etmek zorundayız, yorumlamak zorundayız. Her zaman çözümlemek zorundayız. O kısım tamamen yönetmenin inisiyatifine kalmış bir durum ve oradaki merdivenler de bile bir metafor uyguluyor aslında. Hani alt sınıf ve üst sınıf gibi bir metafor uyguluyor ve onu da her yerde kademe kademe göstermiş bize. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz bu filmdeki mekanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlememizi istediğiniz film ve diziler varsa onları da lütfen bizlerle paylaşın. Dikkate alıyor olacağız. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere.